Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Herkes Bitcoin'i izliyor ama yıldızlar Ethereum'a bakıyor. Çünkü 2026, kripto tarihinin gizli kader yılını yazıyor. Ethereum gerçekten sadece Bitcoin'in gölgesinde mi yaşıyor? Yoksa akıllı kontratların kralı, 2026'da kendi kozmik tahtını kurmaya mı hazırlanıyor? Tarihe dönüp baktığınızda şunu görürsünüz. Ethereum her zaman sessiz devrimci olmuştur. Bitcoin para sistemini yeniden yazarken, Ethereum tüm dijital ekonomiyi yeniden tasarlıyordu. Ve gökyüzü şu anda tam olarak bunu söylüyor. Ethereum'un zamanı geldi. Gezegenler hizalanıyor, döngüler sıkışıyor ve akıllı kontrat devriminin görünmeyen kapıları aralanıyor. Bitcoin sahnede kalmaya devam ederken, perde arkasında çok daha karmaşık bir hikaye yazılıyor. Ethereum'un kozmik uyanışı başlamak üzere. Bu bir teknik analiz yazısı değil. Bu, gaz ücretlerinin ötesinde, kozmik zamanlamanın okunması. Çünkü fiyatlar yalan söyleyebilir ama döngüler asla. Eğer Ethereum 2026'da ne yapacak sorusunu soruyorsanız, cevabı borsalarda değil, gökyüzünde aramanız gerekiyor. Ve yıldızlar, uzun zamandır ilk kez bu kadar net konuşuyor. Gelin birlikte Ethereum'un kozmik saatini okuyalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Ethereum'un kozmik temelleri, Uranüs ve Neptün dansı. Her şey Uranüs'ün Boğa burcundaki uzun dansıyla başladı. 2018-2026 arası süren bu 8 yıllık transit, sadece Bitcoin'i değil, tüm blockchain ekosistemini şekillendirdi. Ama Ethereum'un hikayesi farklı. O, Bitcoin'in yarattığı temeli alıp, üzerine tüm bir evren inşa etti. O, Satürn-Uranüs karşıtlığının en yaratıcı çocuğu, sadece para değil, dijital uygarlığın kendisi. Ethereum'un doğum haritasında Neptün'ün izleri çok güçlü. Neptün hayal gücünü, sınırsız potansiyeli, topluluk vizyonunu temsil eder. DeFi, NFT'ler, DAO'lar, Metaverse. Bunların hepsi Ethereum'un Neptün enerjisiyle yarattığı rüyalar. Ve 2026, bu rüyaların gerçeğe dönüşmeye başladığı yıl olacak. Ama dikkat! Uranüs Boğa'da 2026 Nisan'ına kadar kalıyor. Bu, Ethereum'un son büyük kozmik sınavı. Tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Her büyük döngüde önce Bitcoin yükselir, sonra Ethereum yavaş yavaş uyanır ve sonunda patlama yapar. Buna astrolojide biz layer, bir kozmik devrimi diyoruz. Anahtar gezegen geçişleri, 2026'nın Ethereum haritası. Jüpiter, bolluk, iyimserlik ve genişleme gezegeni, 2025'in ikinci yarısından itibaren Yengeç ve Aslan üzerinden geçerken, Ethereum ekosisteminde inanılmaz bir canlanma tetikleniyor. Özellikle Jüpiter-Uranüs üçgeni, 2026 ortaları ve Jüpiter-Neptün üçgeni, 2026 üçüncü çeyrek dönemleri, tarihsel olarak Ethereum'da en vahşi yükselişlerin yaşandığı zamanlar. Hatırlayın, 2021'de Jüpiter Kova'dayken DeFi Summer nasıl patlamıştı? NFT'ler nasıl çılgınlık yaratmıştı? Benzer bir enerji ama bu sefer daha olgun, daha kurumsal ve çok daha yüksek hacimli geliyor. Ethereum artık deneysel bir proje değil, dijital ekonominin omurgası. Satürn ise bize yapı ve disiplin hatırlatıyor. 2025-2027 arası Koç geçişi, Ethereum'un ben sadece bir altcoin değilim, ben bir platformun dönemini güçlendiriyor. Satürn Koç'ta sert, öncü, liderlik ister. Bu yüzden 2025'in ilk yarısı ve 2026 başı, Ethereum'un teknik olgunlaşmasının tamamlandığını, kurumsal yatırımcıların gözlerini çevirdiği bir konsolidasyon dönemi olacak. Sabırlı olun. Bu, fırtına öncesi sessizliktir. Ethereum stake ediyor, Layer 2'ler olgunlaşıyor, kurumlar pozisyon alıyor. Asıl patlama sonrasında gelecek. 2026 detaylı kozmik takvim, Ethereum'un yükselişi. Şimdi derin bir nefes alın ve gökyüzünün en heyecan verici kısmına, Ethereum için asıl fırsat penceresine birlikte dalalım. Çünkü 2026, sadece bir yıl değil, Ethereum evreninde yeni bir çağın kapılarını aralayan, ateş ve hava elementlerinin dans ettiği muazzam bir kozmik sıçrama tahtası. Ocak, Nisan 2026, Ethereum'un büyük sınavı, Satürn'a Neptün Koç etkisi. Satürn 13 Şubat 2026'da Koç'a kesin giriş yapıyor. Neptün ise 26 Ocak 2026'da Koç'a yerleşiyor. 20 Şubat'taki tam Satürn'a Neptün kavuşumu, 0 derece Koç,
Piyasaya rüyaları yapılandır, vizyonu somutlaştır diyor. Bu dönemde Ethereum için kritik gelişmeler yaşanacak. Bitcoin dominanca yüksek seviyelerde kalırken, Ethereum sessizce güçleniyor. Layer 2 çözümler olgunlaşıyor. Kurumsal entegrasyonlar hızlanıyor. ETH fiyatı konsolide olurken, ağ aktivitesi artıyor. Stake edilen ETH miktarı rekor seviyelere ulaşıyor. Bu dönem sabır ve stratejik pozisyon alma zamanı. Erken girenler yorulabilir ama uzun vadeli vizyonerlerin kazandığı dönem yaklaşıyor. Yılın ilk çeyreği duygusal ve finansal disiplin gerektiren bir kış uykusu evresi. Pozisyonunuzu sağlam tutun, Ethereum'un temellerine güvenin. Bahar geldiğinde hasat zamanı başlayacak. Mayıs, Haziran 2026. Ethereum'un kozmik uyanış öncesi. Uranüs ikizlere giriş. Uranüs 25 Nisan 2026'da ikizlere kesin giriş yapıyor. 2025'teki kısa ziyaretten sonra tam yerleşim. Bu geçiş, Ethereum için devrimsel bir dönüm noktası. İkizler burcu iletişim, ağlar, bağlantılar demek. Uranüs ise yenilik ve şok dalgaları. Sonuç, Ethereum ekosisteminde inanılmaz bir canlanma. Layer 2 çözümleri, Arbitrum, Optimism, Base VB, astronomik büyüme gösteriyor. Ethereum tabanlı sosyal protokoller ve mesajlaşma uygulamaları patlama yapıyor. DeFi 3.0, geleneksel finans ile blockchain arasındaki köprüler kurumsal düzeyde güçleniyor. Bu pencere, Ethereum için zirve öncesi son coşku değil, yeni çağın başlangıcı. Piyasa genellikle bu dönemde Ethereum'un gerçek potansiyelini fark etmeye başlıyor. Bitcoin dominanca hafifçe gevşiyor, akıllı para Ethereum ekosistemine akıyor. En önemli iş, doğru layer 2'leri, kaliteli DeFi protokollerini ve yenilikçi Ethereum uygulamalarını biriktirin. Bu dönem, sabrın meyvesini toplama ve geleceğe yatırım yapma zamanı. Temmuz, Ağustos, Eylül 2026. Ethereum'un altın çağı, Jüpiter-Neptün trine kozmik patlama. İşte burası. Ethereum'un asıl kozmik partisi başlıyor. Bu dönem, 2021'deki DeFi Summer'ın çok daha güçlü ve olgun versiyonu olacak. 20 Temmuz 2026. Jüpiter, Aslan'da, Neptün, Koç'ta, tam trine, 4 derece civarı. Yaratıcılık, vizyon, topluluk enerjisi zirvede. Ethereum'daki NFT 2.0 projeleri, ADF entegrasyonları, sosyal tokenler roketliyor. 15 Temmuz civarı. Neptün Seyit ile Uranüs. Yenilikçi Ethereum projeleri ilham kaynağı oluyor. Topluluk coşkusu maksimum seviyede. 18 Temmuz. Plüto trine Uranüs. Toplumsal dönüşüm, teknoloji patlaması. Ethereum'un gerçek dünya kullanım senaryoları kurumsal düzeyde kabul görüyor. 31 Ağustos. Jüpiter trine Satürn. Büyüme ve yapı mükemmel dengede. Ethereum ekosistemi hem genişliyor hem güçleniyor. Bu üçüncü çeyrek, Ethereum için altın çağı enerjisi taşıyor. ETH-BTC oranı güçleniyor. TVL, Total Value Locket, rekor kırıyor. Yeni nesil DeFi protokolleri Bitcoin'in market cap'ini bile tartışılır hale getiriyor. Beklenmedik hikayeler ortaya çıkıyor. Arjagent ekonomileri Ethereum üzerinde şekilleniyor. Merkeziyetsiz bilim, DESC, platformları patlıyor. Gerçek dünya varlıkların tokenizasyonu, RWA, ana akım oluyor. Temmuz ortası, Eylül başı, Ethereum tarihinin en vahşi rallilerinin beklendiği dönem. FOMO'yu yönetin ama fırsatları kaçırmayın. Bu, bir kuşağın servet transferi dönemi. Ekim, Aralık 2026-2027 başı, Ethereum'un olgunlaşma çağı, Uranüs ikizler tam güç. Uranüs ikizlerde iyice kök salıyor. Bu geçiş, Ethereum için yeni bir evrim aşaması. İletişim tabanlı blockchain uygulamaları patlıyor. Merkeziyetsiz sosyal ağlar, blockchain aynatı ve mesajlaşma platformları. Veri odaklı projeler öne çıkıyor. Orası ağları, gerçek zamanlı veri akışları, ağ blockchain entegrasyonları. Layer 2 ekosistemi olgunlaşıyor. Rollup'lar, validiumlar, hibrit çözümler ana akım haline geliyor. Eski narrativeler, klasik DeFi, basit NFT'ler, geride kalırken yepyeni hikayeler doğuyor. Spekülasyon yavaşlıyor. Gerçek kullanım senaryoları öne çıkıyor. Kurumsallaşma artıyor. Regülasyonlar netleşiyor. Bu geçiş dönemi, 2027 başıyla birlikte olgunlaşma evresine kapı açıyor. Ethereum artık sadece bir yatırım aracı değil,
global dijital ekonominin omurgası haline geliyor. Kozmik mesaj, Ethereum'un krallığı. Unutmayın, astroloji bize kesin fiyat vermez, zamanlama enerjisi verir. Bitcoin sizin güvenli limanınız, altın standardınız olabilir. Ama Ethereum, dijital uygarlığın inşa edildiği topraktır. Gezegenler şu anda fısıldıyor. Bitcoin'e saygı duyun ama Ethereum'un gücünü hafife almayın. Çünkü 2026, akıllı kontratların kralının taç giydiği yıl olacak. Kozmik takvim çok net. 2026, özellikle Temmuz-Ağustos ayları, Ethereum'un asıl potansiyelini ortaya koyduğu, ekosisteminin patladığı, yeni servet döngülerinin doğduğu dönem. Bitcoin kral olmaya devam edecek ama Ethereum imparatoru olacak. Sabırlı olun, hikayeleri erken koklayın, Layer 2'lere yatırım yapın ve yıldızların rehberliğinde hareket edin. Çünkü bu sefer sadece bir fiyat rallisi değil, tüm bir paradigma değişimi yaşanacak. Bol şans, yüksek bilinç ve sağlam kırlar diliyorum. Gökyüzü sizinle olsun. Ethereum sadece bir teknoloji değil, bir vizyon. Ve 2026, bu vizyonun gerçeğe dönüştüğü yıl.